Metin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. İyi geçti. Geceyi iyi yattınız. Hafif Evet. yüksek yattınız. Evet. Tamam. Bugün de yıkamanızı nasıl yapacağınızı öğreteceğim size. Yaslanın arkasınıza. Ben tabii bir kuaför koltuğunda yıkıyorum doğal olarak ama siz duşta yapacaksınız bu anlattıklarımı. 15 gün boyunca günde bir kez saç yıkaması istiyoruz. Günde bir kere saç yıkayın. Duşu birkaç sefer almaya kalksanız bile saçınıza su bir kere değsin. Saç bir kez yıkanacak bir de. Tamam. Şimdi duşta suyumuzu terziksiz su, yani güçsüz, çok sert vurmasın başımıza ve soğuğa yakın ılık su olarak ayarlıyoruz. Sıcak asla değil. Tamam? Tamam. Soğuğa yakın ılık sudur suyumuz. Şimdi bu pansuman bantlarımız biraz yapışmış. O yüzden ben ıslatarak çıkaracağım. Normal şartlarda evde de kendi başına yapanlar evet bu gazları böyle acı duyarak çıkarmalarına gerek yok. Duşta ıslatarak böyle çıkarabilirler. Daha iyi değil mi? Biraz acı Evet. tabii ki duyabilirsiniz. Çok normal. Yok, şu an bir acı hissetmedim. Tamam. Biraz da ıslatmaya çalışıyorum ki yumuşak çıksın diye. Tamam. Şimdi duştayız tabii biz evde. Terziksiz su dedim. Başımızdan aşağı suyumuz akıyor. Korkmayın. Saatlerce suda kalmanızı istemiyoruz tabii. Pratik bir şekilde saç yıkamanızı bitirin ve duş sonlansın. Saçımı sıcak yıkamıyorum ama vücudumu sıcak yıkarım. Hani saç işi bitti diye hamamsı bir ortam, buharlı bir ortamda yaratmayın. Şimdi ben arka tarafa dokunuyorum. Hakikaten biraz acı duyabilirsiniz. Bu çok normal. Onu da söyleyeyim. Arka tarafta dokunmaktan hiç korkmayın. Şampuanı elimize aldık bir miktar. Arkayla başlıyoruz. Arkayı bir şekilde korkmadan temizleyin. Hani yara ne olacak demeyin. Arka tarafta biraz elimizde köpük oluştu. Bu köpük çok fazla oluşmaz şampuanımızdan dolayı. Çok kimyasal içermiyor çünkü. Çok köpük yapmaz. Ama siz oluşturacağınız bir tas içerisinde ya da bir süngerle ya da bizim verdiğimiz sponjlarla bir köpük oluşturabilirsiniz. O köpüğü de bakın avuç içiyle böyle bastır çek değil. O asla değil. Kaşıma, tırmalama hiçbir hareket yapmıyoruz. Aslında sulu köpük geçirmek yeterli. Tamam. Köpüğü geçirdim. Aslında suyu da üzerinden geçirdim. Bazen köpük şampuanlarımız oluyor. Size veriyoruz. Sizdeki nasıl bilmiyorum ama köpüğü de direkt sıkıp üzerine durulayarak bu işi daha pratik bitirebilirsiniz. Sonra köpükten sonra saçımızı duruluyoruz ve duşumuz bitti. Riske etmeyin. Bir daha yapayım demeyin. Biraz idare edeceğiz. Şöyle bir nemlendirme, temizleme, kabukların yaranın iyileşmesiyle birlikte kabukların kalkmasına yardımcı olmak için yapıyoruz. Günlük pansumanımızdır aslında bu saç için. Eğer duştan sonra havluyla kurutmak isterseniz bildiğimiz gibi şöyle hafif tampon yapıyoruz. Bastır, çek şeklinde, tamam mı? Özel olarak kurutmaya aslında ihtiyacımız yok ama kurutayım diyorsanız kurutma makinesini serin kurutma olarak kullanacaksınız. Tamam. Hafif kalkın lütfen. Gömleğinizi ıslatmayalım. Bir sarayım size. Siz böyle sarmaya kalkmayın tabii. Bunu ben yapıyorum. Yoksa kökleriniz yerinden çıkabilir. Dediğim gibi bastır, çek şeklinde bir pansuman, kurutma daha doğrusu yeterli. Arka tarafa ben de bir şey süreyim demenize gerek yok. Ben şimdi burada süreceğim ama özel bir pansuman, bir krem sürme gerektirmez. Yıkamadan sonra bir gün daha saç bandınızı takın lütfen.
Yarın yıkama öncesi bandınızı çıkarın ve bir daha takmayın. Tamam. Bu arada yarın yıkama öncesi bir köpüğünüz var. Köpüğümüzü ekim bölgesinin, sadece ekim bölgesinin, arkaya değil, ekim bölgesinin üzerine koyacaksınız. Çok bol miktarda koymayın. O bir nemlendirici, dağılır. 1 saat kadar, 45 dakika, 1 saat bekleyip bu anlattığım şekilde yıkayacaksınız. Tamam mı? Tamam. Herhangi bir sorun olursa ben zaten telefonun ucundayım.